Arkadaşlar merhaba. Bahçemizde gübresiz, hormonsuz, ilaçsız domates, biber, patlıcan yetiştireceğiz. Bahçenin otlarını almıyorum ben. Bunlar büyüdüğü zaman üzerinden hafif pişip bu şekil bir dirgenemiz var. Bunu yaptım. Demirden. Bu toprağa daha iyi giriyor. Bunu alt üst edeceğiz. Otlar altta büyüyecek ve gübre olacak. Başka hiçbir gübreye gerek yok. Gerekirse çürüttüğümüz otlar var. Onlardan dibine biraz koyacağız. Alıyoruz. Tam ters yapıyoruz. Aynı şekilde belin etkili olmadığı yerde de bu şekilde yaparsak rahatlıkla bahçemizi alt üst edebiliyoruz. Tohumlarımızı, fidemizi pet şişeyle dikeceğiz. Geçen sene 5 litrelik şişeyle dikmiştim. İlk diktikten sonra suyunu verdik ve gittik. 62 gün gelemedik. Geldiğimizde domatesler, biberler çiçek açmıştı. Bu şişenin özelliği şu: toprak altından sulaması, toprağı alttan sulaması. Bu sayede yabancı ot çıkmıyor bir. İkincisi, çok genişe gidiyor su. Geniş alana ve derine. Bitki kökleri de bunu takip ediyor. Delikleri göstereceğim. Üstten delik kalan delikte hava alıyor ve bu havayı şişenin suya çevirme özelliği var. %90-95 su tasarrufu sağlıyoruz. Şimdi dikeceğimiz domates, biber, patlıcan olur fark etmez. Bunlar için bir yer hazırlayalım. ...20-25 santim bunu böyle açıyoruz. Şişe girecek şekilde 10 litrelikte dikeceğim bu sene. Daha önceleri 5 litre ile dikmiştik. Şimdi 10 litre ile dikince daha da bu süre uzayacak. Isları alalım. Bu kadar yeterli. Bunu 5 litrelik şeyle yapabilirsiniz. Bu sene 10 litrelik şeyle yapacağım. Sulama aralığını biraz daha uzatmak için. Şimdi üstten ikinci boğumdan bir delik deliyoruz. Alttan bir ikinci boğumdan. 4 tane delik deleceğiz şişenin çevresine. Deliğimizi deldik. Şimdi arkadaşlar. Bunu kapatalım. Toprak sulu olduğu için biraz çamur. O fark etmez.
Şimdi önden ve arkadan şişeye yakın 2 tane hafif çukur açalım. Bu biberler için 4 tane olabiliyor. 4 tane ekebiliyoruz. Ancak domates daha iyi gelişiyor az olursa. Arkadan da açıyoruz. Bunlar domates tohumları. 2 saat önceden hafif ılık suda ıslattık. Ve filizlenecek şekle geldi. Suyunu aldı bunlar. Burayı normalde ben fideden dikiyorum ancak bu sene tamamen doğal olsun dedim. Direkt toprağa dikeceğim. Biraz yanmış gübremizden koyuyoruz altına. Evet, bu tohumlardan 3-5 tane atıyoruz. Fazlası çıktığı zaman onları dipten keseceğiz. Üzerlerini toprakla kapatalım. Biraz da bundan atalım. Biraz da toprak koyalım buna. Bunlar hazır şimdi. Bunlara ben ağaç dikiyorum. Çünkü rüzgar deviriyor bunları. Bir. İkincisi domates fazla olunca eğiliyor. Böyle yere çakalım bunu. Ağacımızın birini dikelim. Bu budadığımız ağaçlardan kenarına bir taş koysak şu şekilde yere çakarsak bu oynamıyor. Diğer tarafından da dikelim bir tane. Bunlar fazla çıkan domatesleri en canlısı hangisiyse onu bırakıyorum ben. Diğerlerini alttan kesiyorum veya çıkarıyorum. Bu 10 litrelik şeyle diktiğimiz zaman bunu bir sefer sulayacağım. Çünkü havalar çok serin ve çiçek açana kadar bekleyeceğiz. Arkasından diktiğimiz fidelerin üzerine biraz su gezdirelim şöyle. Toprak nemini alsın. Zaten yağmur yağmıştı, nemli, ancak yine de biraz sulamakta fayda var. Suyunu dolduralım.
kapattığınız zaman su akımı duruyor. Alttan ikinci boğumdan deldiğimiz deliklerden su hızla tükenecek. Etrafı sulayacak. Etrafı ve derine sulama yapacak. Bitki çıktığı zaman da bu nemi takip edecek. Suyu ve nemi takip edecek. Ayrıca şu delikten hava alacak. Bunu rüzgar ne taraftan esiyorsa ona ters yapmak gerek. Genelde bu taraftan esiyor. Bu tarafa verdiklerini. Ve buradan aldığı havayla, buradan hava alacak zamanla alttaki su hiç bitmeyecek. Havadaki nemi şişe, dışarıdaki ve içerideki sıcaklık farklı olduğu anda nem eşitleniyor ve suya çevirerek aşağıya verecek. Bunun içinde devamlı buhar olacak, nem olacak. Toprak bu dört delikten bunu çekecek. Alttaki su devamlı kalacak. Arkadaşlar bu normalde çöllerde senede bir sefer bile yağış almayan çöllerde uygulanan bir sisteme yakın bir sistem. Ancak onlar çok pahalı. Çok pahalı sistemler. Bunu bir şişeyle 5 litre olur, 10 litre fark etmez. Bu şekilde yaparak bitkimizin sağlıklı yetişmesini sağlayabiliriz. Fazla su hastalık getirir. Bitkimiz kurumayacak. Çiçek açmaya devam edecek. Vermeye devam edecek. Bunu yaptığım zaman ben budama da yapmıyorum domateslerde, biberlerde. Yıl sonuna kadar hemen hemen don olayı olana kadar domatesler, biberler vermeye devam ediyor. Tamamen normal oluyor. Bunda gübre, ilaç, hormon hiçbir şey kullanmıyoruz. Teşekkür ederim. Tekrar görüşmek üzere.